Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Yine ben Ozan Kurtbay. Huzurlarınızdayım. Achtung diyoruz ve güne başlıyoruz arkadaşlar. Yarın bizi neler bekliyor? Matematiksel olarak data verileri ne diyor arkadaşlar? Bunu şimdi gözden geçireceğiz. Hemen açıyoruz SolarFire'ı. Evet, hemen açıyoruz. Bol bol like ve bol bol yorum rica edeceğim arkadaşlar sizden. Evet, şimdi yarın ayın 30'u. Şimdi bakalım nasıl şekilleniyor. Şu anda Ay Aslan da burada gördüğünüz gibi. İşlemci değişti. Ona göre hareket etmek zorundayız. Orada yapacak hiçbir şey yok. Matematik ne diyorsa o. Yarına atlıyoruz. Ay Başak'ta. Yarın öğlen Ay Başak'ta. Peki kaç gibi Ay Başak burcuna giriyor? Hemen bakıyoruz. 11 değil. 10 derece. 9, 8, 7, 6, 2, 1. Saat 15.28 itibariyle ayın o zaman şu anda Başak Burcu'na girmiş olması gerekir. Ama burası neresi? Amerika görünüyor. Hemen bunu Montenegro Podgorica. Change state. Bunu cancel yapalım. Karadağ. Veya şöyle yapalım. Dünyanın merkezine gidelim. İstanbul, Türkiye. Yoksa onu bulamayacağız şimdi hemen. Evet. Şu anda aynen 28 derecede. Şu anda 28 derecede. Aslan burcunda ilerliyor ve bu akşam saat 22.31 itibariyle Ay Başak Burcu'na geçmiş olacak. Ve Başak Burcu nedir? Eksi bir burçtur. Achtung, eksi bir burçtur. Niye minutes? Days dedim ben. Eksi bir burçtur ve yenilenmeci bir burçtur. Bizi yenilenmeye zorlar. Yenilik getirmeye zorlar. Merkür tarafından yönetilir. Merkür'ün toprak kısmıdır. Toprak yönüdür. Eksidir toprak yönü olduğu için. Ve bizi yenilik getirmeye zorlar. Yenilik getirmek zorundasın. Yenilik getirmek zorundayız. O yeniliğe dahil olmak zorundayız. Orada matematiksel olarak yapacak hiçbir şey bulunmuyor. Aynı tarihte aşağıda görüyorsunuz, mouse'da gösteriyorum. Venüs'te Boğa burcuna giriş yapmış oluyor. Kendi yönetici burcuna ve en önemli kısım bunu söylemek zorundayım. Ay düğümü Başak burcuna, gerçek ay düğümü Başak burcuna ters açı yapıyor ve Plüton Kova burcunda Venüs'e, buna astrolojide T kare açı denmekte. T kare açı en zorlayıcı açıdır. Plüton ne diyor? Hayatımdaki maddeyi daha üst bilinçle, benimle Kova burcunda çünkü, daha üst bilinçle maddeye çevirecek
bilgileri kabul etmek zorundasın. Yoksa ben senin var olan gerçekliğini de toprağın altına gömerim. Ay burcu Başak. Orayı parçalarım. Onu yapmak zorundasın. Arkadaşlar tek kare açı zorlayıcı açılardır. Eksinin yüksek olduğu açılardır. Eksi, matematikteki eksi sembolünün yüksek olduğu burçlardır. Matematiksel olarak der ki sen bu dönüşümü yaşamak zorundasın. Üst bilince Venüs boğada çıkmak zorundasın. Neden? Çünkü boğanın savunmacı yönünü kullanırsan, çünkü boğa eksi bir burçtur. Savunmacı yönünü kullanırsan zamanın gerisinde kalırsın. Halbuki ben zamanın ötesine geçmeni istiyorum. Çünkü ben Plüton Kova burcundayım. Kova eşittir Uranüs. Uranüs nerede? Boğa burcunda. Zaten bu önümüzdeki 3 haftalık süreçte Venüs ve Uranüs 2 artı gezegen kavuşum içerisine girecek. Artı çarpı artı olacak bu 3 hafta içerisinde. Buna hazırlık yapıyor, eksileri inşa ederek. Ve yarın Ay Başak'ta yeniliklere getirecek. Bu yenilikleri kabul etmek ve onun gittiği yöne doğru matematiksel ve mantıksal olarak mücadele etmek zorundasın. Aksi takdirde Plüton seni hem boğanın hem başağın, toprağın altına gömer. Net. Yarın için net. Bu kare açıyı kendi inşa edeceğin sürece matematiksel olarak dahil etmek zorundasın. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü gerçek ay düğümü de aynı şeyi söylüyor. Ben şu anda durağan pozisyonum diyor S'de. Geri gitmekten durağan pozisyona doğru geçiyorum. Ondan yine durağan ama artının durağına geçeceğim. Bu durağan pozisyonda olduğum zamanı kendi evrimsel ilerleyişini ve hayatta kendi adına katacağın gücü katabilmen için hem kare açı veriyorum mantıksal olarak, hem de durağan pozisyonda geçiyorum. Hem Venüs'ü Boğa burcuna geçiriyorum, kendi yönettiği burca, hem de Ay'ı yenilikçi Başak burcuna geçiriyorum. Bunu kullanmak zorundasınız. Orada yapacak hiçbir şey yok. None. Matematik böyle. Bu buz gibi matematiktir. Gelelim şimdi bakalım koçlar yarın bunu nasıl yaşayacaklar. Koç burcu 1, Koç burcu 2 ve Koç burcu 3. Ne diyormuş sayın koçlara yarın? Sayın koçlar, kapanış dönemini geride bıraktınız. Bu ilk kart. Kapanış dönemini geride bıraktınız. Şu anda değerlerinize odaklanmak zorundasınız. Bu kart Boğa burcu tarafından yönetiliyor. Kapanışı yaptın. Değerlerine odaklanmak zorundasın ve bu değerleri üst üste koyup inşa etmek zorundasın. Çünkü zaten Venüs Boğa burcuna geçti, kendi yönettiği burca, ve risk almak zorundasın abi. Değneklerin kralı. Risk almak zorundasın sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Zaten bu kare açı riskin en yoğun olduğu açıdır. Kırılma noktasının dibidir artık. Çünkü işlemci değişti. O işlemci hakkını vermek istiyor. Ay Aslan'dayken var olan Plüton karşıtlığı işlemci değişimi seni oraya zorluyor. Zorlamak zorunda. Aksi takdirde evrim gerçekleşmez mantıksal olarak. Gelelim Boğa burçlarına. Şimdi Ay Başak'ta. Ay Başak'taydı. Alçalanlı Terazi. 6 numaralı Başak. Yarın organizasyonlarda risk almak zorundasın sayın Koç burcu. Boğalarda Akrep. 6 numaralı ev Terazi. 5 numaralı ev Başak. Sayın boğalar, bütün yaratıcılığınızı ortaya dökmek zorundasınız. Orada yapacak hiçbir şey yok. 5 numaralı evin konusu yaratıcılıktır. Venüs zaten 1 numaralı evinize giriş yapıyor yarın.
Önünüzdeki maddenin içindeki bilgiyi çıkarıp o bilgiyle yaratıcılığınızı birleştirip daha üst aşamaya geçmeniz gerekiyor. Çünkü Venüs bilginin en ham halidir. En üst ham halidir. Onu alıp yapılandırman gerekiyor. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. En saf haldeki bilgi. Sayın boğalar, yarın uzlaşmacı davranmak zorundasınız. Zaten uzlaşmacılık kısmını çoktan bitirmiş olmanız gerekiyordu. Ki duygusal olarak rahatlayabilmeniz için. Duygusallık kısmını bıraktın. Gerisi matematik ve mantık. Gerisi matematik ve mantık ve alacağın haberlere risk analizi yapmayı bırakıp rahatlığını bir kenara bırakman gerekiyor. Aşırı rahatlık aktivasyonu engeller. Gelecek haberlerle beraber harekete geçmek zorundasın zaten. Organizasyon evin. Orayı yönetmen gerekiyor. Çok rahatlık rehavet getirir. Ve mantığı devre dışı bıraktırır. O matematiksel mantığın üstüne gitmek zorundasın. Yoksa T kare açı senin organizasyonunu yerle bir eder. Niye? Çok rahat davrandın çünkü. Disiplini bıraktın. Disiplinli olmak zorundasın sayın boğa yarın. O keyfi bir kenara bırakacaksın. Çünkü Venüs boğa sana daha fazla keyif katacak. Gölge yanı bu çünkü. Aynen. Gelelim ikizler burcuna. Sayın ikizler, 2 numaralı ev yengeç, 3 numaralı ev aslan, 4 numaralı ev başak. Kök evinde hareket var. Güvenlik evinde hareket var. Oradan tepeye 10 numaralı eve. Kare açı. Kare açı, T kare açı sayın ikizler. Yarın dananın kuyruğu kopuyor. Oraya yeniliği getirdin. Getiremedin, sıvadın. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Siz de uzlaşmacı davranmak zorundasınız. İkizlerin gayet rahat yapabileceği bir şey. Değersel dengeler yarın oynamak zorunda zaten. Orada yapacak hiçbir şey yok. Achtung. Ve Başak Burcu'nun kartıdır. Ters yönden. Neden ters yönden? Sen ikizlersin. Merkür'ün direkt öbür tarafısın. Merkür. Bir taraf ikizler, bir taraf Başak. Merkür'ün tam istikametinde, ters istikametinde hareket edeceksin. Sana en sert kare açı denk geliyor. Garantici yeniliğe doğru gideceksin. Yaparız, hallederiz yenilikçiliği. Yok, yasak. Garantici yeniliğe gideceksin uzlaştıktan sonra ve inşa sürecine esnek bir şekilde yenilik getire adım adım en mantıksal ve matematiksel sağlam şekilde ilerlemek zorundasın sayın ikizler burcu. Aksi halde kendi 4 numaralı inşa ettiğin evi çatırdatırsın. Çat diye kırar oradan onu. Bu gerçek. Bununla yüzleşmek zorundasın. Matematik gerçekliktir. İşine gelmiyorsa sen bilirsin. Gelelim yengeç burçlarına. 2 numaralı ev Başak. Aslan. 3 numaralı ev Başak. Düşündüklerini hayata aktardığın yer. Yarın bol bol aksiyon. Bakalım nereden geliyor, nereye gidiyor? Venüs nerede? Boğa burcuna giriş yaptı. 11 numaralı eve. Ne diyor orada? Dış alandan bol bol konfor, bol bol alışveriş, bol bol estetik gelecek ve bunları alıp bunlarla ne yapacağını düşünmen lazım. Orada yapacak hiçbir şey yok. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Matematik yenilmez kardeşim, görürsün. Aynen. O başlangıcı yaptın mı? Bu başlangıç demektir. Ve ilk kartsa geçmiş başlangıç demektir. O başlangıçları, o değerleri yaratmış olmak zorundaydın sayın yengeç. Ve bunun için evren senden yön tayini istiyor. 11 numaralı evden aldın.
3 numaralara getirdin. Şimdi nereye? Aldın eline. Bir yere götürmek zorundasın. Kafandaki algoritma ne diyor? Run tuşuna bastın mı kafanda? O run tuşuna bastıktan sonra hata verdi mi? Hata verdiyse o fonksiyonu düzelttin mi? Successful zero diyor mu? 0. Hatasız mı algoritma? Hatasızsa o çıkan yöne doğru gitmek zorundasın matematiksel olarak. Ve akış run tuşuyla harekete geçmek zorunda sayın yengeç. Yarın bunu net bir biçimde yapmak zorundasın. Bunun olabiliri, yaparımı, bekliyorumu yok. Bunu hayata aktaracaksın. Yapacak bir şey yok. Aksi takdirde done. Faturayı sana çıkacak. Ne oldu? Battın. Bitti. Net matematik. Gelelim aslan burçlarına. 2 numaralı değerler evi. 2 numaralı değerler evi. Bakalım ne diyormuş sayın aslanlara değerler evine. Başak orada çünkü. Atunk. 1 numaralı evde işlemci değişti. Sen bu yeni işlemciyle değerlerini ne yapacaksın? Yenilemek zorundasın. Orada yapacak hiçbir şey yok. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Orada onu yenilemek zorundasın. Orada yani hiç soru işareti olamaz. İşlemci değişti. Bak değişen işlemci. Ladies and gentlemen. Aslan burcunun değişen işlemcisi. Ahdunk. O doğrularını yeni işlemciyle kırmak zorundaydın. Geçti. Kırabildin mi? Kırabildiysen şu anda tahminen sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını düşünüyorsundur. Ama ne yapacağını düşünemezsin. Diyor ki kararsız kalmak gibi lüksün yok. Düz mantık, düz matematik işleyeceksin sayın aslan. Aksi takdirde değer evinde değer kaybedersin. Venüs 10 numaralı evde kariyerinde istiyorsan bekle. Hiç sıkıntı yok. Ama o görüşmelere başlamak zorundasın. Tılsımların onlusu. Oraya yeni işlemci yerleşti. O yeni işlemci sana yeni değerler katacak. Onları inşa etmek zorundasın. 10 numaralı evle 2 numaralı ev arasındaki aksta. Bunu yapmak zorundasın. Aksi takdirde 7 numaralı evindeki Plüton bam kırdığını tekrar kırar. Sen öğrenene kadar sayın aslan. Bunu yarın yapmak zorundasın. You have to. Yapabilir miyim? Olur mu? Yok. Gelelim şimdi sayın Başak burçlarına. Bilinçaltınızda işlemci değişti böyle. Buradakini aldılar var. Eskisi çıktı. Bang. Delayed. Leaving to trash. Yenisi başladı. Run. Bastı düğmeye. Run. İçerideki yeni işlemci başladı. Yarın ay 1 numaralı evde ne yapacaksın? Yapmak zorundasın. Orada yapacak hiçbir şey yok. 7 numaralı evin balık. 8 numaralı evin koç. 9 numaralı evin boğa. Tamamen yepyeni bir yaşam standardı, yaşam alanı inşa etmek zorundasın matematiksel olarak. Bu budur. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. Ve 3 numaralı kart sayın Başaklar. 1 numaralı kart der ki olumlu haberlerin çoktan gelmiş olması gerekiyordu. Geldi mi? Geldiyse inşaata geçtin mi? Geçsem iyi. Türkiye'den çıktım. Ben de yükselimim Başak. Çünkü bulunduğun nokta sana artık yetmeyebilir. O yüzden onu aşman gerekiyor. Aşıp yepyeni bir başlangıç yapman gerekiyor sayın Başak. Ve ona yarın start vermen gerekiyor sayın Başak. Startı veriyor musun? Çünkü 9 numaralı evdeki Venüs boğada affetmez. Affetmeyecek olan Venüs boğa değil. Ne? Alçalan balık, 6 numaralı ev kova. Oradaki affetmeyecek olan Plüton. Burada yapacak hiçbir şey yok arkadaşım. Ayıp denen bir şey var. Tabii.
Alçalan balık 8 numaralı ev. Satürn. Koç orada. Seni dış alandan böyle ding ding indirirler. Yapacak hiçbir şey yok. Organizasyonlar yürümek zorunda. O yaşam alanı yeni işlemciye uyumak zorunda Sayın Başak. Orada yapacak hiçbir şey yok. Yarın buna start vereceksin. Vermek zorundasın. Allah Allah tabii. Gelelim Sayın Terazi burçlarına. 12 numaralı ev. Geçmiş kalan defterler kapanıyor. Tertemiz. Geçmiş kalan defterler kapanıyor. Dış alanda işlemci değişti 11 numaralı evde. 11 numaralı evde yeni jenerasyon bağlantılar kuracaksın. Tertemiz bir şekilde. Yeni bağlantılar kuracaksın ve o bağlantılarla beraber harekete geçeceksin Sayın Terazi. Orada yapacak hiçbir şey yok. Yeni numaralı evdeki Satürn affetmez. Disiplinini yap diyecek sana. Tertemiz. Çünkü 5 numaralı evdeki Kova sana bütün yaratıcılığı sunuyor. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart matematiksel olarak bütün fonksiyon çalışıyor. Sen çalışıyor musun? Bakalım. Konfor alanın yükselmeye doğru gitmeye başlamış Sayın Terazi. Onun hakkını vermek zorundasın. Benim hayatımda bir şey olmadı. O zaman yapmadın. Yapmak zorunda olduğun şeyleri yapmadın. Ve şimdi o yatırımları inşa etme zamanı. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Aynen. O konfor alanını yükselttin. Aslandan Başak'a geldin. Konfor alanı yükseldi. Ve şimdi onları tıkır tıkır işlemek zorundasın. Yeni alanında Sayın Terazi. Bunu yapmak zorunda. Venüs Boğa burcuna giriş yaptı arkadaşım. Senin 7 numaralı evin Koç değil mi? Evet, 8 numaralı evin Boğa. Venüs 8 numaralı eve giriş yaptı. Dış alanda bağlantılarla, başkalarının kaynaklarıyla yepyeni bir konfor alanı inşa etmek zorundasın. Bu kadar net. Bu tartışmaya açık bir konu değil Sayın Terazi. Matematik şaşmaz. Bitti. Bu arada arkadaşlar bol bol beğenip bol bol yorum bırakırsanız sevinirim. Ve kendi şahsi yıldız haritasının analizini yapmak isteyenler e-mail adresimiz üzerinden bize ulaşabilirler. Gelelim şimdi Akrep Burcu'na. Alçalan Boğa 8 numaralı ev İkizler, 9 numaralı ev Yengeç, 10 numaralı ev Aslan, 11 numaralı ev Başak. 11 numaralı evde cümbüş var yarın. Dış bağlantılar çok aktif olacak yarın Sayın Akrep burçları. Bunu yarın yenileyici olarak harekete geçirmek zorundasınız. Orada yapacak hiçbir şey yok. Bir numaralı kartta der ki uzlaşmaları sağladınız mı? Ahduk. Uzlaşmaları sağladınız mı? Çünkü hesap zamanı. Hesap zamanı ve hesabın sonucunda yenilenme zamanı. Hesap artıysa yenilenme hakkın var. Hesap eksiyse elenme durumu var. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü artıyla eksiği elemezsen matematiksel olarak kaosa giriyorsun. Ondan sonra hiç eleyemezsin Sayın Akrep. Hiç şansın yok. Mümkün değil. Dış bağlantılar kapanır. Tertemiz. Akrep, alçalan Boğa. Akrep 2 numaralı ev Yay, 3 numaralı ev Oğlak, 4 numaralı ev Kova. 4 numaralı evi paramparça eder. 11 numaralı ev paramparça olacak. Orayı işlemek zorundasın. Orada kaos oluşacak. Hesabını matematiksel olarak ve mantıksal olarak yapmazsan sonuçları vahim olur Sayın Akrep. O vahim sonuçlarla karşı karşıya gelmeye hazırsa sen bilirsin. Hesabı bırak, uzlaşmayı bırak. Benim dediğim dedik de Plüton kendi yönettiği burcu parçalasın. En büyük zevkle yapar. Aynen. Gelelim şimdi yay burçlarına. Sayın yaylar. Akıllar.
Alçalan ikizler. Geç. Bir üst ev yengeç. Bir üst ev aslan. 7 numaralı ev ikizler, 8 numaralı ev yengeç, 9 numaralı ev aslan, 10 numaralı ev başak. Sayın yaylar. Kariyer evinizde yenilenme olmak zorunda. Siz zaten çok iyi yenilenirseniz onda hiçbir sıkıntı yok. Ama işlemciyi değiştirmeyi ertelediysen orada bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Eski standartlarda takılırsın. Herkes ilerler. Sen ben yapacaktım, halledecektim, unuttum. Kimse bunu yemez. Bunu hiç kimse yemez. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki değerlerine odaklanmış olman gerekiyordu. Yenilenme dönemine girdiği için. Odaklandın mı? Çünkü odaklandıysan bulunduğun yerin artık sana yetmediğini, doyum noktasına geldiğini ve şu anda bir dönem değişikliğine girmen gerektiğini biliyor olman gerekiyor. Yaptın mı? 10 numaralı ev çünkü boru değil. Aynen. Boru değil. Çünkü yeni bir kaos dönemi başlıyor. O tek kare açı boşuna yok orada. Aç videonun başında izle. O tek kare açı oraya boşuna verilmedi. Yeni dönem, yeni alan, yeni hareket, inşa alanı, kaos. Bitti. Venüs boğada alçalan ikizler. 6 numaralı günlük organizasyonlarda Venüs oraya güncelleme getiriyor. Başak'la beraber kariyer evine. Güncelleme gelecek. Bak şimdi. Venüs 6 numaralı ev. Ay Başak 10 numaralı evdeyse ikisi aynı anda aynı yere giriş yaptıysa double yenilenme demektir. Ve double yenilenme şunu kontrol eder. Çıktı olarak burası artık müsait. Bu algoritma müsait değil. Buraya yeni algoritma getireceğiz. Çünkü 5 numaralı evdeki işlemci de değişti Aslan Burcu'nda. Onu oraya getirdiğin an tıkır 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 tıkır. Bak hem işlemci değişti hem Venüs Boğa Burcu'na geçti. Kendi evine ve oraya yenilik getiriyor üst bilinçten. Herkes onu konfor diyor, para diyor ama yeni bilgiyle olacak olan şeyler bunlar. Aynen. Ve onun içinde bir kaosa girmek zorundasın. Hem organizasyon kaos hem kariyer kaosu. İkisini aynı anda yaşayacaksın o yana. Organizasyonla kariyeri aynı anda getirirsen ortaya zaten kaos çıkar. Başka olasılık yok. Aynen. O yüzden yarın ona hazırlık yapsan iyi olur sayın yayın. Bu. Net. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. Altan ne? Hiç sorma. Yengeç olmaz. Allah'ım bildiğin gibi. 8 numaralı ev Aslan, 9 numaralı ev Başak. Bütün yaşam yazılımı baştan yükleniyor. Allah'ım bildiğin gibi değil. Hem de başkalarının kaynakları üstünde. Çünkü 8 numaralı ev aslan. Yani hiçbir inisiyatif sana bağlı değil. Oğlan en büyük korkusu onun bu. Hiçbir inisiyatif kendine bağlı değilse yani silahı benim kafama sıkacağım. Oğlak bunu der. Çünkü hiçbir kontrol kendinde değil. Yani full risk. Yine alan yaratınca ya beni uyandırırsın ya da beni dip frize koyun da yani unutun. Dip frizi oradan unutun. Dip frizin olduğu yeri de unutun. Beni orada komple unutun. Bak böyle de. Ben o riske dayanamam. 1, 2, 3. Ne diyormuş? Aha da burada. Çık dışarıya o dip frizden. O olasılıkları tartmış olman gerekiyordu. Buldun mu? Bu mudur dediğin olasılık önümüzde duruyor mu şu anda? Huzurlarımızda mı o olasılık? Çünkü o olasılıktan hak ettiğin değeri alacaksın yarın. Hadi. Dış kaynaklar için bulunabilecek en iyi olasılıkları buldun mu geçen hafta? Bulduysan çünkü hakkını alacaksın. Beni difrizde unuttular. Yalan söyleme. Gönüllü girdin. Gönüllü girdi ama kaybetmekten korkuyordum. O zaman zaten kaybedeceksin. O zaman zaten kaybedeceksin. Korktuğun başına gelecek. Yapacak hiçbir şey yok. Gölgelerin gücü adına. Aynen. Net ya, tertemiz.
Hanım yapacak bir şey yok ya. Allah Allah. Bir dur. Sen yönetiyorsun. Plüton senin ikinci evinde. Sen difrize giriyorsan senin değerlerini kim yönetecek? Eksiye gireceksin. Çünkü başka kaynak, 8 numaralı başkalarının kaynaklarını yönetmekten. Oraya olasılıkları ben bulurum dedin. Bulamadın. O insanlar senden kaynak bekliyor ki sana kaynak verebilsinler. Kaynak oluşturamayınca ne olacak? Senden kaynak bekleyecekler. Kendi değerlerinden vermek zorunda kalacaksın. Aha da burada. Bitti. Ben. Sayın olarak. Ne matematik bu. Ne şaşmaz. Bize vaat ettiğin artıyı bulamadıysan kendi artılarından vereceksin. Anlaşmayı ona göre yaptık. Biz emir kuluyuz. Kime vereceğiz? Abi buz gibi matematik ya. Allah Allah. Öyle difrizin fişini çekerler görürsün günü. Canlı canlı gidersin orada. Gelelim şimdi kova burçlarına. Alçalan aslan, 8 numaralı ev. Başkalarının kaynakları üstüne yenilenme süreci. Artık bakalım nedir ne değildir. Tekrar açı zaten onun yükselen burcunun 1 numaralı evden direkt yandırıyor. 1-8 mi? Bakalım şimdi 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın kovalara? O dengeleri sağlamaya başladın mı? O dengelerin bir ucuna bir gelgitleri var. Ve o gelgitler sağlam gelgitler. Dikkat et, istikrarlı olman lazım. Mayday, 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 mayday. Bu istikrarsızlık demektir ama aynı zamanda yenilenmek demektir. Yenilenmek ne bakımdan demektir? Kestirme alandan ilerleme demektir. Yani bir alandan bir alana geçişin çok hızlı olacak demektir. Çok hızlı bir level değişikliği demektir. Çünkü 7 numaralı evinde işlemci değişti. O kadar hızlı bir level. Bak 7 numaralı evde işlemci değişti. Niye? Aslan orada. Plüton zaten yükselen kovanın 1 numaralı evi. Ve yükselen kova yıldırım gibiyler. Sen yıldırım gibi level atlamaya doğru gidiyorsun sayın kova. O yüzden davetlerde istikrar ara, istikrar yoksa istikrara sok ve ışık hızında git. Ve istesen de istemesen de gideceksin. Zaten orada yapacak hiçbir şey yok. Yarın en nokta atışı yapacaksın yani. Kaçınılmaz. Nokta. Bitti. Birden run diyecek. Düğmeye basmanla ne zaman sona geldiğini hatırlamayacaksın bile. Düşün o derece. Gelelim şimdi sayın balık burçlarına. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde yeni ay var. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız o işi? Bir otur. Aynen nasıl yapacağız? Ciddi işler ve ciddi bir yenilenme var. O yenilenmenin sonucunda dönüş yok. Tertemiz. Sen kendine hesap veremezsin. Çünkü eski sen gitti. Empty. 12 numaralı. Plüton oradaydı. Yenilenmeyi oradan yaptı. 12 6 aksında organizasyonlarda yepyeni bir dönem başlıyor. Ve bu dönem çok ciddi bir manada başlıyor. 1 2 Gör bak şimdi anlatacağım nasıl olacağını. Göreceksin. Kupaların kralı. Tamamen duygusuz, tamamen ketum ve sanatın ağırlıkta olduğu bir noktada bütün yaratıcılığını kullanıp İmparatorça kartı bütün yaratıcılığını kullanıp senin en iyi olasılıkları birleştirip zincir kurman gerekiyor. Zincir kurman gerekiyor yeni organizasyon dönemini oluşturmak için sayın balık. Çok şanslı bir süreç senin önünde duruyor. 6 numaralı evde işlemci değişti. Bu ne demektir? Yeni organizasyonlar demek. Ve bu organizasyonlar ciddi manadaki organizasyonlar ciddi bir yenilenme gelecek. Çünkü Başak Burcu senin 7 numaralı evinde. Yarınki atılacak olan adımlarla gerekirse imzalarla ama orada olacağı banko
Yeni bir başlangıcın arifesi her şeyi değiştirecek sayın balık. Bunu yapmak zorundasın. Orada bütün yaratıcılığını masaya koymak zorundasın. Masaya koyman yetmiyor. Birbirlerine zincirleme bağlaman gerekiyor. Ve ondan sonra da run tuşuna basman gerekiyor. Orada her şey net oldu mu? Oldu. Bitti. Bitti. Nokta. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese arrivederci.